Android tabanlı bir teyp bu. Görüntü gelmedi. Yapılması imkansız. Çöp oldu. Fiyat grubu araçları teybi. O sır dolu tamir bu şekilde yapılıyor. Merhaba, Çin malı oto teybi. Kullanıcısı şöyle söyledi. Kullanırken ekranda önce bir çizgi oluşmuş. Sonra komple ekranı gitmiş. Ses varmış, görüntü gitmiş. Şu şekilde teybimizi aldık. Sigortamız sağlam. Android tabanlı bir teyp bu. Şimdi soket kabloları bizde olmadığı için şuraya hemen kablo lehimleyip elektrik verelim. Bağladım. Elektrik vereceğiz. Alt taraf artı, üst taraf eksi. Yaklaşık olarak 1 amper bir akım çekiyor şu an. Ama görüntü gelmedi. Burada bir görüntü kartımız var. Bakıyoruz. Kısa devre. Kısa devre. Kısa devre. Kısa devre. Yani bunu sökmedim henüz ama bu bir kısa devrede. Kartın arka tarafını çeviriyorum. Burada da bir sürü kısa devre var. Ben şurada mesela şöyle göstereyim. Bu parça buranın. Bu bölgede de mesela kısa devre vardı. Bu parçayı çıkardığımda kısa devremiz kalktı. Yani bu kart arka yüzeyindeyiz. Hemen burada bir çipimiz daha var. Yapılması imkansız. Evet, burada da bir tane var. Burada göründüğü üzere yollardan kartın altına bağlantı yapılıyor. Şu bölgeye kısa devre yapan parçamız şurası. Yani bu çipi ben buradan şimdi kaldıracağım. Kaldırınca zaten bu kısa devre kalkacak. Zaten öyle bir cihaz yapmışlar ki yani bu kart ısınıyor. Araba zaten sıcak, içerisi sıcak oluyor. Özellikle yazları. Yani bu kart üretilirken bozulması üzerine tasarlanmış bir kart. Evet, çipimizi aldık. Bak buradaki 2 tanesi normale döndü. Ama şu 2 kondansatör hala kısa devre gösteriyor. Şurada lehimler birbirlerine temas ediyor. Bunun nedeni o. Normalde bu da kısa devredeydi. Şimdi bu yatağını temizleyelim. Bakalım kısa devremiz kalkacak mı? Evet, kısa devremiz kalktı. Hiçbir kısa devre yok. Hadi arkadakilere bakalım. Evet. Artık bir değer göstermeye bile başladı. Evet, kısa devremiz kalktı. Burada bayağı da zaman harcadım. Ölçümlerini güzelce yaptığıma inanıyorum. Bu çipten kaynaklandığından da eminim. Evet, kartımızın üstündeki tüm kısa devreler kalktı. Kısa devreye neden olan parçamız bu. Görüntü kartı arızası bu çip. Bu çip maalesef piyasada yok. Nereden bulacağız? Hadi bulduk diyelim. Çipi aldık diyelim. Bunu nasıl kalıplayacağız? Hadi onu da bir şekilde yaptık diyelim. Programlaması nasıl olacak? Bu bildiğiniz cep telefonu gibi üstünde RAM'leri olan Android tabanlı bir kart. Nasıl yapacağız bunu? Yapamıyoruz. Çöp oldu. Maalesef toplayıp sahibine geri vereceğiz. Gelelim sonuca. Arızanın nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini öncelikle bir tespit ettik. Kartımızın tüm ölçümlerini gerçekleştirdik. Bu çipin üstünde, yani bunun zaten üstünde yazan yazı da şu: Mediatek ve üstünde kodu var. Bu çipimiz bozuk. Maalesef bulunamıyor. Yani ben araştırdım, bulamadım. Şimdi bu tarz teypler, yani Android tabanlı, ekranlı ve arkası kısa olan teypleri alırken bence 2 kere düşünün. Neden diye soracak olursanız maalesef bu üstündeki çipleri, entegreleri bulunmuyor. Yani aslında baktığınızda bunun üstünde daha başka bozuk, arızalı olan şeyler var. Mesela kondansatörü de bozuk. Üstünde görüntü çipi de bozuk. Yani her kart maalesef tamir edilemiyor. Bu kartımızla parça kaynaklı tamir edilemiyor. Bu çipimizden dolayı kartın birçok yerindeki kondansatörlerinde kısa devre vardı. Ölçümünü yaptık. Bazı şüphelendiğim parçaları söktüm. Kısa devre kalkmadı. Şunun gibi. En son takip ede vardığım nokta
nokta bu medya kartıydı. Bu medya kartını söktüğümde bütün kısa devre kalktı. Sonrasında arkada sadece bir bölgede kısa devre devam ediyordu. Onda da bu kondansatörü söktüğümde oradaki kısa devre de kalktı ve sorunumuz çözüldü. Yani arızayı tespit etmiş olduk. Muhtemelen öncelikle ilk bozulan parçamız bu kondansatör olmuştur. Kondansatörden sonra arıza yürüyerek bu çipe kadar ulaşmış. Maalesef yapılacak hiçbir şey yok. Ekranlı Android tabanlı bu şekilde cihazlar aldığınızda unutmayın, çok çabuk bozulma ihtimalleri var. Hızlı bozulma ihtimalleri var ve maalesef üstündeki bu komponentler bulunmuyor. Bulunmadığı için de tamir süreci sonuca varamıyor. Bu kadar. Merhaba, bu Fiat grubu araçların teybi. Radyosu çalışmıyor, frekansı bulmuyor. Herhangi bir parazit sesi falan da yok. Klasik bir arıza türü. Sanayide elektrikçiler, elektronikçiler bunun için çok büyük paralar istiyorlar. 1000 lira diyorlar. 2000 lira diyeni bile duydum. Yapılmaz, yenisini al diyenleri duydum. Anakart değişecek diyenleri duydum. Bunların hiçbirine gerek yok. Çok basit bir yöntemi var. Defalarca yaptım. Yapması çok basit. Şuralardaki 3 tane vidası var. Söktükten sonra şu ortadakini de söküyoruz. CD sürücü boşa çıkıyor. Kurtarıyoruz flexi kablosunu. Bu kadar. Devlet sırrı gibi saklanan o sıkıntılı yeri size gösteriyorum. Şu sıkıntılı bölge burası. Buraya hafiften bir pasta süreceğiz şöyle. Yeterli. Sıcağı alıyoruz. Yüksek değil. Yayıyoruz. Bunun olma sebebi arabanın tamamen sıcak havalarda veya sıcakta veya kendi de zaten ısınıyor. Sarsıntıdan dolayı oluyor. Evet, bu kadar. Biraz bekliyoruz, soğutuyoruz. O sır dolu tamir bu şekilde yapılıyor. Dört tane vidası var. Takıyoruz. Bitti.